Koç ve yükselen koçlar 2024 yılını konuşacağımız bu videoya hepiniz hoş geldiniz. Yeni yılla alakalı şöyle bir değerlendirme yapacağım sizler için. Hayatınızda neler daha çok öne çıkabilir, nelere dikkat edebilirsiniz, hangi konularda destekleniyorsunuz, zorluklar nerelerde olacak, şanslar önünüze nerede çıkabilir hepsini anlatacağım. Bunlar aslında genel etkilerdir. Haritadaki yerleşimlerinize göre ekstra farklı gündemleriniz muhakkak olacaktır. Bireysel danışmanlık almak isterseniz veya beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de şuraya Instagram adresimi bıraktım. Henüz kanala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Ve şimdi hazırsanız geçelim bakalım 2024 yılında sizleri neler bekliyor. Öncelikle bu yıl Koç ve Terazilerin yılı denilebilir. Yıl içerisinde 4 tane zaten tutulma olacak. Bunların 3 tanesi de direkt olarak sizi ilgilendiriyor. Hayatınızdaki önemli değişimlerin, gelişmelerin olabileceği bir yıla giriyorsunuz. Tutulmaları anlatmaya başlamadan önce hemen yeni yıla girer girmez Plüto Kova geçişi olacak Ocak ayında. Plüto Kova'nın bu geçişi aslında çok uzun seneler devam edecek. Sizin haritanızda da arkadaş çevrenizi, sosyal çevrenizi tamamen değiştirecek diyebilirim. Bir kere sağlam olmayan dostlukların bu dönemde eleneceğini, güçlü yeni arkadaşlıklar edinmeye başlayacağınızı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kariyerinizden gelen kazançlarınızda da artık böyle kökten değişimleri gözlemlemeye başlayabilirsiniz. Plüto dediğim gibi burada çok uzun yıllar kalacağı için 2024 bunun bir başlangıç senesi olacaktır. Çocuğunuz varsa çocuğunuzla alakalı ya da bağlantılı ya da yoksa aşk ve ilişkilere dair dediğim gibi sosyal çevrenizle alakalı konularda da bir takım krizleri özellikle yeni yılın ilk 2 ayında hissedebilirsiniz. Ocağın son 2 haftası ve Şubat ayında bu konularda biraz daha sakinliği korumak gerekiyor. Plüto geçişiyle alakalı ben çok detaylı bir video aslında çektim. Kanalımda da linki var. Aşağıda açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan yükselen koça tıklayıp ilerleyebilirsiniz. Tutulmalar mevsimi ilkbaharda hemen Mart ve Nisan ayındaki 2 tane tutulma bizi karşılayacak. 25 Mart'taki Terazi burcundaki, 8 Nisan'daki Koç burcunda bir tutulma olacak. Sizi oldukça fazla etkileyecek. Tutulmalar çok çok güçlü gökyüzü olaylarıdır sevgili koçlar. Etkilerini hemen bir ay öncesinden almaya başlarız ve bir ay sonra da bu çok yoğun enerjiyi almaya devam ederiz. Ancak 6 aylık süreç içerisinde yani sonbahara kadar ara ara bu tutulma belli tarihlerde tetiklenir. Bunu özellikle söylüyorum ki tutulmalar olup bitiyor diye düşünmeyin. Yıla yön veriyorlar. Şimdi 25 Mart terazideki ay tutulması evlilik, ortaklık, davalar, ilişkileriniz, taşınma vesaire gibi konuları etkileyecek. Bu tutulma bekarlara kalıcı bir ilişki getirebilir. Ancak uzak bir yerden bir kişi olabilir. İlişkiyi belki gizli tutmak isteyebilirsiniz. Daha böyle içinizde, gözlerden uzak yaşamak isteyebilirsiniz. Gizli ilişkilere de tabii ki çekilebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun. İlişkiniz varsa belki bunu artık böyle daha kalıcı, sağlam bir hale de getirmek için adım atabilirsiniz. Tabii ki yolunda gitmeyen, artık kangren olmuş ilişkileri ciddi anlamda sarsabilir. Denge çok bozulabilir. Hatta bazı kişiler de ayrılık kararı da bu süreçte alabilir. Evliliğiniz iyidir. Belki ortaklı işiniz için bu geçerli olabilir. Hatta genel olarak arkanızdan eğer dönen bir şeyler varsa bu süreçte öğrenebilirsiniz. Ortağınız ilişkinizle alakalı da olabilir. Her ikisi için de geçerli. Tutulmaların zamanı gelince ben zaten sizlere çok detaylı bir video hazırlayacağım. Ancak haritanız çok da sert etki almıyorsa aslında şanslı sürpriz etkiler aldığınız, güzel sonuçlar gelebilecek bir ay tutulması olarak geçebilir. Eşinizin sağlığıyla alakalı bazı gündemleriniz, belki hastane işlemleriniz olabilir bu süreçte. 8 Nisan Koç tutulmasına gelince de bu sizin tutulmanız. Hayatınızda ne başlatmak istiyorsanız gücünüzü ve cesaretinizi çok rahat bulabileceğiniz bir dönem. Fakat burada ya ruhsal olarak ya fiziksel olarak sağlığınıza ciddi anlamda dikkat etmeniz gerekiyor. Bir operasyon geçirmek isteyebilirsiniz, bir tedaviye başlamak isteyebilirsiniz ya da belki bunlar sizin işinizin bir parçasıdır. Siz bu konularda bir girişim yapmak istiyor da olabilirsiniz. Eğer böyle çok kaygılandığınız ya da korkularınızın açığa çıktığını düşünüyorsanız, böyle destek almak istiyorsanız da lütfen bu dönemi aksatmayın. Sizin tüm kaygılarınızı şifalandırabilecek güçte bir tutulma olacak. Doktorluk işleriniz elbette dış görüntünüze dair de olabilir. Belki bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Ancak keyfi konularınız varsa 26 Nisan sonrasına bırakırsanız, yani retro sonrasına bırakırsanız çok daha iyi olacak. Bazı şeyleri kontrol edemeyebilirsiniz bu dönem. Burada siz değil, belki evliyseniz eşinizin psikolojik bir destek alması gerekiyor olabilir. Geçmişe yönelik bazı konular kapanırken bekarlar belki bu 6 aylık süreç içerisinde hayatına geçmişten bir kişiyi almak da isteyebilir. Bu tutulmayla
En çok siz öne çıkıyorsunuz. Siz neye karar veriyorsanız bu daha önemli olacak. Zaten Satürn arka planda bir evinizde olduğu için aslında 2024 sizin için hayatınızın bir sonraki aşamasına geçiş yapmak için bir dönemi tamamen kapatıp yeni bir gündeme ya da döneme geçiş yaptırtabilir. Elbette böyle enerjinizin zaman zaman düşmesi, kendi böyle iç dünyanıza daha fazla dalmanız çok normal. Bu dönemde size bu iyi gelebilir belki. Zaten bir sonraki yıl hayatınızın ne kadar çok değişmiş olabileceğini gözlemleyebilirsiniz. Şimdi Jüpiter de 26 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçecek. 10 Haziran 2025'e kadar da İkizler Burcu'nda kalacak. Size şans getirebileceği konular daha çok böyle yeni bir eğitim almak, belki yeni bir araç almak, bu potansiyeliniz var. Çok fazla seyahat edebilirsiniz ve yakın çevrenizle iletişiminiz çok güçlenmeye başlayabilir. Kendinizi zihinsel olarak da tabii ki geliştirebileceğiniz en verimli dönemlerden bir tanesinde olacaksınız. Bu yüzden siz bir adım atın, gökyüzü sizi zaten çok destekliyor olacak. Özellikle aldığınız eğitimlerin faydasını görebilirsiniz. Kardeşiniz, kuzeniniz ya da en yakın çevrenizden çok güzel şanslar da elde edebilirsiniz. Onlar sayesinde hayatınıza belki bir fırsat gelebilir, bunu yakalayabilirsiniz ve onların hayatındaki çok güzel gelişmelere de bu dönem şahit olabilirsiniz. Şöyle bir Haziran 2012, Haziran 2013 dönemlerinizi bir hatırlayın derim. Eğitim, işte kardeşler, araç alım satım, seyahatler, yolculuklar, yazılı iletişim, ticaretle alakalı böyle yoğun gündemleriniz olduysa benzerlerini yaşayabilirsiniz. 18 Eylül'de Balık burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Burada en çok dikkat etmeniz gereken şey elbette sağlığınız. Evliyseniz eşinizin ya da sizin bazı kontrol süreçlerine geçişinizi gösterebilir. Artık bir şeyleri sonlandırma, bırakma enerjiniz çok daha yoğun olacak işlerinizle alakalı. Yurt dışı, deniz aşırı yerlere elbette gidebilirsiniz. Psikolojik açıdan kendinize yapacağınız yatırımların çok fazla faydasını göreceksiniz aslında. 2 Ekim'deki Terazi burcundaki bu güneş tutulması yepyeni bir ortaklık kurmak için ya da evlenmek için güzel bir dönemi size getiriyor. Oldukça kalıcı etkiler barındırıyor. Hatta bekar olanların hayatına geçmişten bir kişi girebilir. Ya da zaten tanıyormuşum hissiyatı verebilir. Ben bu tutulmayı da bireyselde daha pozitif olarak görüyorum. Haritanızda eğer sert bir açısı yoksa, çok kötü giden bir ilişkiniz yoksa. Güzel başlangıçları ve teklifleri tetikleyebilir. Yıl içinde 3 tane Merkür Retro olacak. Onlar için zaten ben ekstra bir yayın yapacağım. Ancak en önemlisi bu sene Mars Retrosu olacak. O da yılın sonuna doğru 6 Aralık 2024, 25 Şubat 2025 arasında gerçekleşecek. Gerçekten çok uzun. Önce Aslan Burcu'nda, daha sonra da Yengeç Burcu'nda bu retrosunu tamamlayacak. Şimdi Mars Retro iken enerji çok fazla içe döner, birikir, patlar. Böyle olmaması için de lütfen kontrollü gidin bu dönemde. Özellikle çocuk konularıyla alakalı bazı belki sorunlarla ilgilenmeniz gerekecek. Aşk ya da ilişkilerde sizi çok öfkelendirebilecek, böyle pasif agresif tepkiler vermenize sebep olacak şeyler olabilir. Eski ilişkiler kapınızı çalabilir. Aile içi bazı tartışmalar tetiklenebilir, yaşanabilir. Bu sıkıntıların oluşmaması için enerjiyi lütfen doğru yönlendirin. Bu tarihlerde o mücadeleci enerjiyi çok daha doğru kullanmaya çalışın. Zamanı geldiğinde ben zaten çok daha detaylı bir video size anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Evet, 2024 bekar koçlara aşk, ilişki, ortaklık, artık gönlünüzden ne geçiyorsa onu versin. Çocuk istiyorsanız çocuk, ilişki istiyorsanız ilişki, evlilik istiyorsanız evlilik versin. Çünkü bu potansiyelleri oldukça fazla taşıyan verimli bir seneden geçiyor olacaksınız. Keyifli değişimleri kolaylıkla geçirdiğiniz harika bir sene diliyorum. Hepinize iyi seneler. Boğa ve yükselen boğalar, 2024 yılını konuşacağımız videoya hepiniz hoş geldiniz. Yeni yılla alakalı şöyle genel bir değerlendirme yapalım. Hayatınızda neler daha fazla öne çıkabilir? Nelere dikkat edebilirsiniz? Hangi konularda destekleniyorsunuz? Zorluklar, şanslar nerelerde çıkabilir karşınıza? Hepsini anlatacağım. Bunlar genel etkilerdir. Haritanızdaki yerleşimlere göre tabii ki çok daha farklı gündemleriniz de olacaktır. Eğer benden bireysel danışmanlık isterseniz ve beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de şuraya Instagram adresimi sizler için bıraktım.
Ve henüz kanala abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, şimdi hazırsanız 2024 yılında sizleri neler bekliyor bir bakalım. İlk olarak Plüto Kova'ya Ocak ayında geçeceği için uzun yıllar aslında Kova'da kalacağı için sizin kariyerinizdeki köklü değişimleri getirebilecek. Birçoğunuz 2024 yılındaki tutulmalar sayesinde zaten iş meslek değişimi yapma potansiyeli taşıyor. Dolayısıyla bu Plüto kariyerinizde de bir şeylerde böyle yıkım yaratırken sizi belki zorlayan bazı konular olabilir. Ancak bir şekilde yeni bir kariyer inşa etmenize vesile olacaktır. Ebeveyn sağlığınız açısından önemli bir sene. Bu yıl sağlık kaynaklı büyüklerinizle belki daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Patron, yönetici konusunda belki bir baskı, bir kriz çıksa da siz kariyerinizde aslında böyle güçlü bir döneme giriyorsunuz. Bekarsanız bu evlilik böyle işte medeni durumu değiştirmek ya da zorlayıcı bir evlilik içerisindeyseniz hani boşanma isteğiniz de tabii ki bu ortaya çıkartabilir. Fakat kariyer, evlilik, bu toplum önünde gösterdiğiniz imajınızla alakalı çok ciddi bir değişime giriyorsunuz aslında. Dediğim gibi Plüto çok uzun yıllar bu alanda kalacak. Fakat 2024'te bu etkileri hemen almaya başlarsınız. Bu geçiş tüm bu konuları kökten değiştirecek ve eskisi gibi artık kalmayacak diyebilirim. Plüto geçişiyle alakalı ben çok detaylı bir video zaten hazırladım. Normalde kanalımda var ancak linki de aşağı ben sizler için bırakacağım. Yükselen boğaya tıklayıp oradan dinleyebilirsiniz. Hemen ilkbahar ve sonbahardaki Terazi burcunda gerçekleşecek tutulmalarla devam edelim ve sonbahardaki Balık burcundaki tutulmayla. Yıl içerisinde 4 tane tutulma, 3 tanesi zaten Koç ve Terazi aksında olacak. Şimdi bu tutulmalara yaklaşırken bir ay önceden yavaş yavaş aslında o tutulmanın gündemlerini, enerjisini hissetmeye başlarız. Daha sonraki bir ay hala o tutulmanın etkileri sürer ancak esas 6 aylık bir süreç içerisinde belli dönemlerde tutulmalar tetiklenir ve vaat ettiği konuları görebilirsiniz. Yani sadece 25 Mart, 8 Nisan, 18 Eylül ve 2 Ekim'de gerçekleşmiyor olaylar. Yaklaşan ve uzaklaşan ayları da lütfen dikkate alın. Şimdi iş ve sağlığınız ana gündemleriniz olarak görünüyor bu tutulmalarda. Birçoğunuz iş değişimine gider. İşe girer, çıkar, mesleğini bırakır, yeni bir meslek edinmeye çalışır, başka bir meslek seçer daha doğrusu. Buna adım atabilir, eğitim alabilir. Bu dönem size bunları getirebilir. Kendinizi böyle ruhsal açıdan iyi hissetmiyorsanız, çalışmak, kendini işte yıpratmak yerine biraz daha böyle ruhsal dünyanızla ilgilenmek, buna yönelmek size çok daha iyi gelecektir. Hatta bu ilkbahardaki yani Mart ve Nisan aylarındaki tutulmalarda sosyalleştiğiniz yerlerden, belki böyle kalıcı ilişkiler, işte dostluklar geliştirebilmenizi sağlayabilir. Belki böyle sosyal çevreden işle alakalı güzel destekler de alabilirsiniz. Kendinizi şifalandırmak için size bu dönem ne iyi geliyorsa, İlkbahar aylarında lütfen buna daha fazla odaklanın. Mesela günlük rutinlerinizi ciddi anlamda değiştirin. İşle alakalı yeni anlaşmalar yapacaksanız o cesareti kendinizde hissedin. Siz adım atın. Sağlığınızı da lütfen aksatmayın. Özellikle bel ve böbrek bölgelerinizi. Çünkü hassasiyet oluşabilir. Migren, baş bölgesi de aynı şekilde. Ameliyat ya da böyle operasyon geçirmeniz gerekiyordur. O zaman 1 Nisan'la en azından 26 Nisan arasını tercih etmeseniz çok daha iyi olabilir. Ancak böyle içsel çalışmalar, işte terapi almak, psikolojik destekler almak için bu retro dönemi ve ilkbahar ayları çok güzel olacaktır. Sizi bilinçaltınızı, varsa travmalarınızı, korkularınızı çok güzel şifalandırır. Böylece yola çok daha güçlü devam edersiniz. Yoksa o kaygıların, korkuların üzerine bir yenisi daha eklenir ve kişiyi gerçekten çok fazla kitliyor. Nisan ayında sosyalleşebilecek gelecek planlarınız, işte arkadaşlıklarınızla alakalı bazı stresli konularınız gündeminize gelse de bu etkiler biraz böyle zaman geçince gerçekten hafifleyecektir. Duygusal olarak böyle küsmeden, işte patlamadan önce bunları iyi düşünün. 8 Nisan tutulması tabii ki böyle operasyonlar evinizde. İşte demiştim Jüpiter, Uranüs de zaten yükselen evinizde 21 Nisan'da özellikle kavuşacaklar. Dolayısıyla sizin aniden uzaklara böyle deniz aşırı bir yere gitme ihtiyacınızı ortaya çıkartabilir. Dış görüntünüzde belki radikal değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Jüpiter 26 Mayıs 2024 10 Haziran 2025 arasında İkizler Burcu'nda olacak. Bu sizin için oldukça böyle aslında bereketli bir dönem. Sizin kazançlarınızı artıracak. Bu anlamda bereketli. Maddi anlamda eğer haritanızda çok böyle sert açıları vesaire yoksa bolluk zamanı diyebilirim. Kazançlarınız artmaya başlayacaktır yılın ikinci yarısı. Eğer işlerinizi geliştirip farklı şeyler de denemek istiyorsanız ama bir türlü cesaret edemiyorum diyorsanız bu geçişle beraber belki
eski işinizi, projenizi bırakıp yeni bir kazanç kapısına doğru ilerleyebilirsiniz. Elbette bunun için bazı eğitimler almanız gerekebilir. Bu eğitimlere de tabii ki harcamalar yapabilirsiniz. Kısaca maddi kaynaklarınız bir yandan çoğalabilir, aynı oranda da çok fazla yoğun harcamalar da size yaptırabilir. Umarım bereketli bir dönem olur. 18 Eylül'deki diğer tutulmaya geçiyorum. Balık burcunda olacak. O da ay tutulması. Hayalleriniz, hedefleriniz için netleşiyorsunuz. Bazı dostluklar farklı bir yola artık gidebilir. Kimisi biterken yeni ve manevi açıdan da böyle çok güçlü arkadaşlıklar başlayabilir bu süreçte. 2 Ekim'de de böyle yılın son tutulması olacak. İş arayan boğalar için çok çok destekleyici bir dönem aslında. Özellikle ortaklı bir iş kurmak, eşle ortaklı bir iş yapmak için harika bir dönem diyebilirim. Tabii böyle terazide bir tutulma olunca işte işin içine estetik, güzellik gibi şeyler de giriyor. Bunlar böyle operasyon getirecek size. Yıl içinde böyle 3 tane Merkür Retro var. Bunlar ateş elementlerinde gerçekleşecek. Haritanızda daha çok böyle aile, finansal konular, alacak verecekler, işte borçlar, sağlık, psikolojiniz, vergi, nafaka, işte ev, gayrimenkul, alım satım gibi konularda çok daha detaycı ve dikkatli olmanız konusunda size bazı geciktirici, engel veya bazı problemler önünüze çıkartabilir. Ancak bunları zamanı geldiğinde tabii ki detaylıca ben sizler için ele alacağım. Olumlu anlamda böyle psikolojik olarak kendinizi belki ele alabilirsiniz. İyileştirmek için en çok kendinize odaklanabilirsiniz bu süreçte. 6 Aralık ve 25 Şubat 2025 arasında Mars retrosu olacak. Yılın en önemli gökyüzü olaylarından bir tanesi. 4 ve 3. evlerinizi etkileyecek. Önce Aslan'da, sonra da Yengeç burcunda retrosunu tamamlayacak. Şimdi Mars'ın bu enerjisi içe dönüyor. Aile içi iletişim, ilişkilerde biraz daha böyle zorlanma, anlaşmazlıklar vesaire oluşabilir. Ayrıca daha sonra da kardeşler, en yakın çevrenizde olan iletişimde küsmeler, işte kırılmalar, bunlar kaynaklı böyle kavgalar çıkabilir. Enerjinizi lütfen daha kontrollü, iletişim dilinizde dengeli kullanmanızı önerebilirim. Aileden birinin sağlığı, yer değişimlerinde oluşabilecek bazı gecikmeleri, engelleri de karşınıza çıkartabilir. Artık sonbaharda da bunun videosunu zaten detaylıca ele alacağım tekrardan. Evet, umarım dilediğinizden de güzel bir yıl olur sizler için. Kendinizi geliştirebileceğiniz, hayatta hedeflerinize bir adım daha yaklaştığınız bir seneden geçersiniz umarım. Hepinize iyi seneler. İkizler ve yükselen ikizler 2024 yılını konuşacağımız bu videoya hepiniz hoş geldiniz. Yeni yılla alakalı şöyle genel bir değerlendirme yapacağım. Hayatınızda neler daha çok öne çıkabilir? Nelere dikkat edebilirsiniz? Hangi konularda destekleniyorsunuz? Zorluklar, şansları nerede yakalayabilirsiniz? Hepsini anlatacağım. Dediğim gibi bunlar çok genel etkilerdir. Haritanızdaki yerleşimlerinize göre de ekstra farklı gündemleriniz mutlaka olacaktır. Eğer bireysel danışmanlık almak istiyorum diyorsanız, beni Instagram'dan takip etmek de isterseniz şuraya Instagram adresimi bıraktım sizler için. Henüz kanala da abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, şimdi geçelim bakalım 2024 yılı sizlere neler getirecek? Yeni yılın ilk ayında Plüto Kova burcuna geçiyor. Uzun senelerde zaten bu burçta kalacak. Sizin için köklü değişimler şu konularda olacak. Artık yurt dışı ile alakalı işleriniz varsa, bu vize olabilir, oturum olabilir, vatandaşlık olabilir, pasaport olabilir. Yurt dışı seyahatlerine artık başlamak, yerleşmek, belki eğitimlerle birlikte hayata bakışınızın kökten değişmesi, sizden uzakta yaşayan kişilerle aranızdaki ilişkilerin dönüşmesi söz konusu. Bazılarınız için tabii ki hukuksal konularda değişiklikler, bir takım krizler, uzak mesafeli yerlere olan yolculuklarınızla alakalı sosyal medya, projeleriniz vesaire konularında başlangıçlar olabilir. Bir süredir cesaret edemediğiniz adımları atabilirsiniz. Bu çok uzun bir geçiş. Tüm bu konular kökten değişecek ve eskisi gibi kalmayacak demektir. Plüto geçişiyle alakalı ben çok detaylı bir video zaten hazırlamıştım. Linki kanalımda da var ama aşağıda ben sizler için bırakacağım. Yükselen ikizlere tıklayıp dinleyebilirsiniz. Hemen ilkbahar ve sonbahardaki terazi koç tutulmalarına ve sonbahardaki ayrıca balık burcundaki ay tutulmasına şöyle bir bakalım.
Yıl içinde bu 4 tutulmanın 3 tanesi Koç ve Terazi burçlarında. İlki 25 Mart Terazi burcunda ay tutulması ve 8 Nisan Koç burcundaki güneş tutulması bizi karşılayacak. Sizin öncelikle aşk, ilişki varsa çocuklarınız, hayatta yapmaktan keyif aldığınız alanları etkiliyor olacak. Eğer bir hobinizi işe dönüştürmek isterseniz, bu anlamda kariyer yapmak istiyorsanız ilkbahar ayları buna çok uygun olacak. Yeni bir iş başlatmaya karar verebilirsiniz. Eğer bekarsanız evliliğe gidebilecek bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Bazı ilişkilerde tabii ki tamamlanma, netleşme dönemi de olabilir veya çocuklarınızın hayatında önemli bir karar aşamasına gelebilirsiniz. 8 Nisan Koç burcundaki güneş tutulması da size yeni çevreler getirebilir. Belki daha önce dahil olmak istediğiniz ancak şimdi karar verdiğiniz, cesaret edebildiğiniz bazı topluluklara da dahil olabilirsiniz. Aynı zamanda bu tutulma sizin kariyerde engellerin, gecikmelerin olabileceği gibi anlaşmazlıkları da verebilir. 1 Nisan 25 Nisan arası Merkür Retro olacağı için belki kariyerinizle, kazançlarınızla alakalı istek, talep ve başvuruları 26 Nisan sonrasına bırakmanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü o dönemde bir retro olacak. Yine de size bu konularda bir başlangıç en azından fikirsel olarak verebilir. Jüpiter 26 Mayıs 2024-10 Haziran 2025 arasında İkizler Burcu'nda olacak. Bu geçiş en çok sizi etkileyecek. Çünkü yükselen evinizde, yani birinci evinizde meydana gelecek. Şimdi bir sene boyunca Jüpiter burada. Hazır Plüto da yurt dışı evinizde. Eğitimler evindeyken ben olsam eğer yurt dışı bağlantılı seyahatlerim, gezilerim ya da yerleşmek istiyorsam bunun için mutlaka bir adım atardım. Hiç çekinmezdim. Kendinizi en çok geliştirebileceğiniz yıldan geçiyor olacaksınız. Dikkat edin, hani fiziksel bir genişleme de verebilir. Tutulmalar da aslında çocuk evinizdeyken bazılarınız belki hamile kalabilir. Bu sebeple bir genişleme de tabii ki olabilir. Hayata bakışınız tamamen değişiyor. Her gördüğünüz, duyduğunuz, okuduğunuz ya da hayatınıza girenler, gittiğiniz yerler size hep bir şeyler katacak. Ufkunuz açılacak aslında. Burayı nasıl doldurmak istediğiniz tamamen size bağlı olacak. Kendinizi daha umutlu, hevesli, pozitif hissetmeye başlayabilirsiniz. 2024'ün ikinci yarısı gerçekten size çok yarayacak. Bol bol ben olsam seyahat ederdim. Öğrenmeye doyamayacağınız bir sene. Büyük şans gezegeni sizinle olacak. Bekarlar da evlilik yapabilir birinci evden Jüpiter geçerken. 18 Eylül Balık burcundaki ay tutulması kariyerinizi kökten değiştirecek etkilere sahip. Mevcut kariyerinizi belki bırakabilirsiniz. Başka bir alana, yaratıcılığınızı daha çok gösterebileceğiniz, belki hayallerinizi süsleyen bir kariyere doğru gidebileceksiniz. Bu bazılarınız için zamanı tükenmiş evliliklerin sonlanması olarak da çalışabilir. Ya da bir evliliğe karar vermek olarak da. 2 Ekim'deki güneş tutulması Terazi burcunda olacak ve yılın son tutulması olacak. Bu tutulma sizin bir hobinizi yapmaktan böyle çok keyif aldığınız bir uğraşınızı dediğim gibi işe dönüştürme şansı tanıyacak ve bu dönem yapacağınız işlerde kalıcılık barındırıyor. Eğer bir ilişkiniz yoksa size bir aşk getirebilir. Fakat bu aşk belki daha önceden tanıdığınız biri olabilir ya da tanıyormuş hissiyatı size geçebilir. Gerçekten bildiğiniz bir kişi de olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenlerin de şanslı olabileceği bir dönem olacak. Bu tutulmayla beraber 6 aylık zaman içerisinde hamile kalma olasılığınız oldukça yüksek. Tabii böyle bir düşünceniz varsa. Gökyüzü bu konuda sizi destekliyor. Sanatsal yeteneklerinizi, yaratıcılığınızı geliştirebilirsiniz. 6 Aralık 2024-25 Şubat 2025 arasında bir Mars retrosu olacak. Aslan Burcu ile başlayıp Yengeç Burcu'yla tamamlanacak. Şimdi bu çok önemli bir retro. Mars enerjisi içe çevrilecek. Özellikle trafikte, iletişimde, en yakınlarınıza karşı tutumunuzda biraz böyle pasif agresif bir tavır sergileyebilirsiniz. Durup durup bir konuda patlayabilirsiniz. Zihninizi çok yorabilirsiniz. Tartışmalardan lütfen uzak durun bu dönemde. Kontrollü gitmek tabii ki çok daha faydalı bir dönem geçirmenizi sağlayacaktır. Evet, senenin ikinci yarısından sonra özellikle kendinizi çok daha şanslı hissedebileceğiniz aslında çok güzel bir döneme giriyorsunuz. İkizler bu anlamda oldukça bereketli bir yıla giriyor. Evlilik, çocuk, aşk şansı en yüksek burçlardan birisiniz. Hayallerinizin, gelecek planlarınızın gerçekleştiği bir yıl olsun. Hepinize iyi seneler diliyorum.